Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün hep kullandığımız ürünlerden birkaç tane aldım. Ölçü aleti, makaron, kaplı pabucu, 2 tane 0-100 DC voltmetre aldım. Şöyle ledler aldım. Hepsini tek tek size anlatacağım. İlk olarak şunları şöyle alayım. İlk olarak arkadaşlar ölçü aletinden başlayayım. Ben bunu önceden alacaktım arkadaşlar. Bir türlü vakit olmadı. Para da olmadı. Alamadım. Şöyle içinden probu, kullanma kılavuzu. De aletin kendisi çıkıyor. Arkadaşlar alet poşetin içinde. Ben önceden açtığım için denedim biraz. Kutusu şöyle. Çin malı. Arkadaşlar bu ölçü aletin özelliği şu, benim eski ölçü aleti. Bunlar devamlı bozuluyor arkadaşlar. Şu gibi arkadaşlar, her ölçüm yapacağımızda ölçeceğimiz değere getirmeden bunda direkt bu otomatik algılıyor. Bunun gibi değil. Mesela prizde bir AC akımda 750 volt ölçerken oradan çıkartıp direkt bir aküyü ölçebiliriz ayar yapmadan. Şöyle size kısaca anlatayım arkadaşlar bunu. Şöyle uzun basınca açılıyor. Şu an autoda. Işığını da açayım. Şöyle ışığı var. Şöyle arkasında da ışığı var arkadaşlar. Bir de şöyle dayama için arkada şöyle bir dayama yeri var arkadaşlar. Şu kısa devre. Şurada bir şarjlı bataryası var. Ondan ölçeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt 12.31 volt diyor. Şimdi bir prizi ölçüyorum. Gördüğünüz gibi AC 228 volt diyor. Bir de bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şuna bastık mı şuradan akım geçen kabloyu ölçme şeyi var arkadaşlar. Temassız olarak şöyle yanaştırayım. Uzaklaşayım. Arkadaşlar bu şeyin, şu anki çektiğim telefonun şarj kablosu, o da şarjda. Bu böyle arkadaşlar. Bunun zaten bir sürü şeyi var. Videosu var. Tanıtım videosu. Markası da Zoe ZT-S1. Bu böyle bir arkadaşlar. Bunu kenara alayım. Burada led diyotlar var. Bunlar 5 milimetre mantar led arkadaşlar. 5 milimetrede olmaz. Neresi 5 milimetre diye sorarsanız. Şöyle arkadaşlar kumpasla böyle ayarlayayım. Gördüğünüz gibi tam 5 milimde. Şuradan sıfırdan şuraya kadar sayarsanız 5 milim. Bunun 5 milim demeleri sebebi arkadaşlar o. Şurada bir 5 milim makkabucu var. Bundan da bakabiliriz şöyle. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı, yani bunu takacağımız yere 5 milim uçla delersek bunu takabiliriz, yani çıkartabiliriz şöyle. Onun için 5 milim diyorlar. Bunun ismi arkadaşlar led diyot, mantar led, 5 milim led. Ben bunu böyle yüzlü pakette aldım, daha ucuza geldi. Fiyatlarına video açıklamasındaki linkten bakabilirsiniz. Bütün ürünlerin tek tek linkini koyacağım. Bunların tanesini ben 25 kuruşa falan alıyordum, 20 kuruşa. Böyle aldım, daha ucuza geldi arkadaşlar. Sırada şunların ikisi de aynı arkadaşlar. İkisi de DC voltmetre.
Bunlar aküdeki akımı ölçmek için arkadaşlar. Bu biraz büyüğü, çerçeveli olanı. Şu içindeki küçük. Hemen size göstereyim. Onu da deneyeceğim. Şöyle 11.6 gösteriyor. Bu 3 kablolularda arkadaşlar kırmızıyla veya sarı da olabiliyor. Beyazı birleştirip siyaha tek eksi verdiğimizde çalışır. Bu da büyüğü. Bunda 2 kablo var. Bunda direkt şöyle gördüğünüz bu da 11.8 gösteriyor. Arkada altta 0.2 kadar bir fark var. Şöyle güç kaynağından biraz yükselteyim. Biraz kısıyorum. Böyle çalışıyor arkadaşlar. Bunlar DC voltmetre. Bak yani voltaj ölçmek için. Akünün doluluk kapasitesini buradan anlayabiliriz arkadaşlar. Genelde 11.5 voltun altına düştü mü akü yavaş yavaş akünün şarjı bitiyor demektir. Veya çalışırken 14 volt, 14.5 volt gibi görmezse buradan da akünün şarj etmediğini, alternatörün şarj etmediğini anlayabiliriz. Sırada arkadaşlar şu bantlardan bahsedeceğim. Bu onlu paket halindeydi arkadaşlar. Bundan bahsetmemin sebebi gördüğünüz gibi incecik. Bunu ben resminde okudum. Üstünde 5,5 metre falan yazıyordu bantta. Resimde de görebilirsiniz. Kalınca gösteriyor. Ama gönderdikleri bant bu. 3 metre yazıyor. Bildiğimiz ucuzluklarda satılan 1 liralık bantlardan. Bunun paketi 20 lira 21 lira arkadaşlar. Ama benim kullandığım bant şöyle. Gördüğünüz gibi. Da açayım. Tuğra reklamla yapmak gibi. Görüyorsunuz farkı arkadaşlar. Resimde de şu an ekranı da korum zaten o resmi. Ekrandaki resme, ilandaki resme aldanıp almayın yani. Ben aldım. Böyle bant gönderdiler. Bu bantlar zaten iki kere doladık mı biter. Ben zaten bunun onlu paketini 20 liraya 22 liraya alıyordum. Ama bunlardan hazır almışken dedim bunları da alayım. Ama gönderdikleri bant bu arkadaşlar. Komedi resmen. Yani biz 20 liradan batmayız veya çıkmayız, zengin de olmayız ama bir daha da bu mağazadan alışveriş yapmam. Paket şöyleydi arkadaşlar. 10'lu halde 2, 4, 6, 8 şununla beraber 10. Birini açtım baktım. Bildiğimiz izole bant. Niye resme büyük bant koydunuz onu anlamadım yani. Neyse bunları da koyayım. Sonra arkadaşlar sırada şöyle bir izoleli pabuç seti var. Bunlar genelde soketli. Bunlar dişili erkekli. Şunlar erkek, şunlar dişi. Şöyle arkadaşlar. Bunları sıkmak için de izoleli pabuç pensesine ihtiyacımız var. Şöyle açarsınız arkadaşlar. Arasında cıvata sıkışmış. Böyle sıkarsınız. Eğer sarı pabuç sıkacaksak sarı yere,
Kırmızı da kırmızı, mavi de mavi. Bir tanesini örnek olarak sıkayım. Şöyle bir kaplı ucu var diyelim. Çok uzun açmanıza gerek yok. Böyle böyle. Şundan alırsanız daha iyi kolaylık çekersiniz. Bunların izolesizlerine geçen gün sanayide 10 tanesine 6 lira mı ne para verdiydim. Acil lazımdı. Bu seti 50 liraya aldım. İçinde 300 küsür, 380 küsür tane var. Tam rakamını yanlış söylüyor olabilirim. Siz gene ilandan bakabilirsiniz. Böyle arkadaşlar bu sette. Bu bayağı işimize yarayacak. Çünkü devamlı projeler yapıyoruz. Habire ucunu açıp bantlıyoruz. Sonra bandı söküp tekrar bağlıyoruz. Tekrar söküyoruz. Böyle yaptık mı sadece burasını bantlarız. Çıkarız söker bir daha yapabiliriz. Bunlar arkadaşlar 0,25 ile 1,5 arası kırmızılar. 1,5 ile 2,5 arası maviler. Yani kaplı olarak 2,5'luk arası. 1,5'luk kablo ile 2,5'luk arası maviler. 4'lük kablo ile 6'lık kablo arası sarıları kullanabiliriz. Ama 2,5'luk 2 tane kabloyu birleştirip tek soket yapacaksak direkt sarı da kullanabiliriz. Diğerleri için de geçerli. Böylece yapabiliriz. Böyle kutulu geliyor. Bir arada durması için iyi bir özellik. Şimdi gelelim sizin en çok sorduğunuz malzemeye. Makarona. Bunlar daralan makaron ismi. Gördüğünüz gibi her boyutta var. Bilmeyenler için söylemem gerekirse. Bunlar ısıyı gördü mü geçirdiği yeri büzüşerek izole bantla yaptığımız görevin daha kolay yapıyor. Hem de daha sağlam oluyor. Bir tanesi deneyelim. Demin soket bastım uca geçeyim. Şöyle kontrol ederek yapabiliriz. Hangisinin gelip gelmediğini. Bir de arkadaşlar çok küçüğe bir tık kalınını yapmayalım. Çünkü bu tam büzüşme olmaz. Şöyle size göstereyim. Şöyle buna uygun ebat bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle geçirip gördüğünüz gibi hemen daralarak etrafına yapıştı. Bu da iyi bir şey. LED yaparken dirençlere geçirdiğim şeyi soruyordunuz. Şu mantar ledlere birer K direnç koyuyordum. 12 voltta araba elektriğinde yanmaması için. Bunlar 1,2 voltta çalışıyor. 1,5 voltta olabilir. Bunlara birer K direnç korsak 12 voltta da çalışır. Bunu da çok soruyoruz. Dirençleri şu herhangi bir ayağında lehimledikten sonra geçirip çakmakla ısıttığım şey arkadaşlar makaron. Ebatlarına bakabilirsiniz. Her boyutta var. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Sizlere aldığım malzemeleri tanıttım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.